Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde Ağustos ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %0,7 artış göstererek 100,8 puana yükselirken Ekonomik Güven Endeksindeki artış reel kesim yani imalat sanayi üzerindeki ve perakende ticaret, ayrıyetten de inşaat sektörünü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığını söylemek isterim. Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma günü %0,94'lük kazançla 1458 puandan işlemi kapatırken işlem hacmi ise 12 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasında sınırlı olsa da satış baskısı devam ederken kurda aşağıda 8,29, yukarıda ise 8,60 Türk lirası direnç seviyelerine dikkat etmemiz lazım. Borsa İstanbul 100 endeksi ise geçen hafta kırmayı başaramadığı 1466 seviyesinde direncini tekrardan kırmayı deneyecektir. Bu seviyenin kırılması halinde yeni bir yükseliş eğilimi başlayacağını da vurgulamak isterim. Bugün yurt içerisinde Temmuz ayına ait ticaret dengesi verileri açıklanacak. Bir önceki ay ticaret açığımız 2,85 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bugün piyasalar Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaları fiyatlayabilir. Bu haftaki gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam veri seti ve yurt içerisinde de enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel gelirler Temmuz ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,1'lik artış gösterirken kişisel harcamalar ise beklentiler dahilinde %0,3 olarak açıklandı. Kişisel gelirlerde hızlı yükselişin devam etmesi büyüme için pozitif bir gelişme iken enflasyon cephesinde de tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Gelirlerde daha fazla hızlı artış yaşanması halinde Fed'in beklentilerden daha sert bir parasal gevşemeye gitme ihtimali de söz konusu. Cuma günü gelen diğer verilerde Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında 70,3 puan olarak gerçekleşirken Michigan enflasyon beklentisi ise geçen aya paralel %4,6 olarak gerçekleşti. Michigan tüketici güveni Aralık 2011 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş durumdayken haftanın son işlem gününde gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaydı. Powell bu yıl varlık satın alım programının azaltılmasına başlanabileceğini söylerken varlık alımının azaltımı ve hızının faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret olmadığının da altını çizdi. Powell, istihdamın ise bütün zorluklara rağmen pandemi öncesi seviyeye geri dönmeye devam ettiğini ve istihdamda toparlanmanın oldukça pozitif olduğunu ortaya koydu. Powell, enflasyonda kısa vadede bir miktar daha %2'nin üzerinde kalacağını ama uzun vadede %2 seviyesine doğru geri çekileceğini, tekrardan enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve beklentilerin bir miktar fazla enflasyon gördüklerinde dile getirdi. Powell'ın açıklamaları sonrası Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş sürerken bugün 10 yıllık tahvil faizleri %1,28 seviyesinden işlem görüyor. Bizim faizlerde ise %1,37 seviyesi önemini korurken dolar endeksinde ise geçen hafta başlayan düşüş
Powell sonrası da hızlandığını gördük. Bu düşüş sürecinin geçici olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası rekor kırarken haftaya da rekor kırarak başladığını gördük. Nasdaq ve S&P 500'de rekor tazelemeye devam ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksinin aylık bazda 1,9 gelmesi beklenirken S&P 500 karmaşık olarak negatif bölgede -20 konut fiyatlarındaki endeksin yıllık bazda %18,7 artacağını tahmin ediyor. Diğer verilerden Chicago PMI verisi ise 68 puana düşeceği öngörülürken tüketici güveni 122,9 puan bekliyor. Bu hafta gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden Cuma günü gelecek istihdam verilerinde olacak. 22 Eylül Fed faiz öncesi son istihdam verileri olması bakımından da büyük önem arz ediyor. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Piyasaların yönünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın belirlediği Powell'ın konuşması sonrasında dolar endeksindeki sert düşüş görülürken Euro dolar paritesinde de yükseliş eğiliminin hız kazandığını gördük. Euro dolar paritesinde 1,1880 ve 1,19 seviyesinin önemli olduğunun da tekrardan altını çizmek isterim. Euro Türk lirası kurunda sınırlı satış baskısı sürerken bu düşüşün de kalıcı olmayacağını ve bu hafta sert hareketler yaşanabileceğini düşünüyorum. Avrupa borsaları dünü alıcılı kapatırken Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının borsalara pozitif etkisinin sürdüğünü, Euro bölgesinde dün gelen verilerde ekonomik güvenin bu yıl ilk defa düşmesi yükselişlerinde sertleşmesini önledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın pandemi ile ilişkili aylık varlık alımlarının geleceğini tartışırken son dönemde iyileşen finansman şartlarında hesaba katmamız gerektiğini söyledi. Almanya'da enflasyon Ağustos ayında son 13 ayın en yüksek seviyesine çıkarken Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Avrupa Birliği uyumlu enflasyon Ağustos ayında Temmuz ayındakinden %3,1'den %3,4'e yükseldi. Bugün Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ekonomik politikasını belirleyecek verilerden olan enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE'nin aylık bazda %0,1 azalması beklenirken yıllık TÜFE'de ise %2,7 artması bekleniliyor. Çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,4 azalacağı tahmin edilirken yıllık bazda da çekirdek enflasyonun %1,5 gelmesi bekleniliyor. Enflasyon verisi sonrası Euro ve Avrupa borsalarında da volatilitenin artacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları beklentilerin dışında %1,8 azalış gösterirken Jackson Hole toplantısında güvercin bir tavır sergileyen Başkan Jerome Powell piyasalarda tedirginliğe yol açmadı. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi beklentilerin altında %6,6 olarak açıklanırken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,42 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,30 ve 8,24 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları.
Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde tüketici güven endeksi bu yıl ilk kez geriledi. Almanya'da enflasyon son 13 yılın zirvesini görürken küresel piyasalarda Fed'in politika değişikliği konuşulmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane, acil durum teşviklerin ötesindeki politikayı tartışmak için çok erken olduğunu belirtirken bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim Euro Türk Lirası paritesinde 9,95 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,85 ve 9,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bugün açıklanacak olan Avrupa Birliği TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Jackson Hole toplantısı beklentilerden daha iyimser bir etki yaratırken varlık alımları ile ilgili sinyaller veren Başkan Jerome Powell Eylül ayı toplantısına da göz kırptı. Almanya'da enflasyonun son 13 yılın zirvesini görmesiyle birlikte Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 1,1855 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1815 ve 1,1795 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ham petrol stoklarındaki değişim beklentilerin altında 3 milyon varil azalış gösterirken Çin'den gelen verilerde vaka sayılarındaki düzelmelerin görülmesi ve karantinaya alınan dünyanın en işlek Messian limanı faaliyet göstermeye başlaması talep endişelerinde ortadan kaldırdığını gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73 dolar ve 73,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a